bir insan podyumları baştan aşağı değiştirip sinema setlerinde rüştünü ispat etmişken nasıl olur da her gün bir başka adliye vakasının başrolü haline gelir? Çocukluğundaki katı askeri disiplinden, dün kendini kilitlediği o misafirlik evinden polis nezaretinde çıkarıldığı ana kadar Deniz Akkaya'nın hayatı baştan aşağı bir çalkantı sözlüğü gibi. Bugün ne bir övgü ne bir karalama, sadece gerçeklerle dolu, tamamen objektif bir Deniz Akkaya portresine bakıyoruz. Videoya geçmeden önce bizlere like atarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Eski mankenleriniz Akkaya'ya 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Deniz Akkaya, Kayseri kökenli ve Çerkes asıllı bürokrat bir babanın kızı olarak hayata başlamıştır. Ev içinde adeta askeri disiplini aratmayan, kuralların son derece katı uygulandığı, mesafeli ve kuralcı bir aile ortamında büyüyen Akkaya, bu baskıcı atmosferinde etkisiyle çocukluk yıllarını yaşıtlarına göre oldukça kurallara bağlı, hırslı ve derslerine odaklı bir şekilde geçirmiştir. Boyunun yaşıtlarından çok daha uzun olması ve kemikli yüz hatları nedeniyle o yıllarda içine kapanık bir profil çizen Akkaya için ailesi eğitim konusunda asla taviz vermeyen bir rota çizmiştir. Bu doğrultuda İstanbul'un prestijli eğitim kurumlarından biri olan Semiha Şakir Lisesi'ni başarıyla bitirmiş, ardından da ailesinin bu beklentilerini boşa çıkarmayarak İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştır. Üniversite sıralarında bir yandan dünya edebiyatı okuyan, yabancı dil hakimiyeti kazanan ve entelektüel bir altyapı oluşturan Akkaya, zekası ve hitabet yeteneğiyle dikkat çekse de içindeki podyum ve şöhret hayalini daha fazla bastıramamıştır. Sıradan bir akademik kariyer yerine spot ışıklarının altında olmayı kafasına koyan Akkaya, üniversite eğitimi henüz devam ederken ailesinin tüm katı kurallarına meydan okuyarak modellik dünyasına adım atma kararı almış ve böylece hayatının akışını tamamen değiştirecek o ilk radikal adımı atmıştır. Podyum dünyasına attığı bu ilk adımdan sonra 1997 yılına gelindiğinde şansını denemek için ilk olarak dönemin en prestijli modellik organizasyonlarından biri olan Elite Model Look yarışmasına katılmış ancak burada jüriden beklediği ilgiyi göremeyerek dereceye girememiştir. Bu başarısızlığı bir son değil, aksine hırsını bileyen bir kamçı olarak gören Akkaya hiç vakit kaybetmeden yine aynı yıl içinde düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına başvurmuştur. Bu kez podyumda fırtına gibi eserek jüriyi büyülemeyi başarmış ve Türkiye'nin en iyi mankeni seçilerek tacı kafasına takmıştır. Bu başarının hemen ardından Türkiye'yi temsil etmek üzere katıldığı Best Model of the World yarışmasında ise dünya dördüncüsü unvanını alarak adını uluslararası arenada da duyurmayı başarmıştır. Yarışma biter bitmez Türkiye'ye dönen Akkaya, o döneme kadar Türk moda piyasasında kabul gören, televizyon programlarını ve podyumları domine eden balık etli, yuvarlak hatlı ve klasik kadın imajını tamamen yerle bir etmiştir. Onun 1.78'lik devasa boyu, upuzun bacak yapısı ve o güne kadar alışılagelmişin dışındaki androjen, sert, cool ve keskin yüz hatları modacıların ufkunu açmış ve podyumlarda kelimenin tam anlamıyla bir Deniz Akkaya dönemi başlamıştır. Kısa sürede Yıldırım Mayruk ve Cengiz Abazoğlu gibi Türkiye'nin en ünlü moda devlerinin başmankeni haline gelen ve tekstil sektörünün en yüksek ücretli top modeli konumuna yükselen Akkaya, bu süreçte sadece fiziğiyle değil, geçirdiği radikal fiziksel değişimle de gündeme gelmiştir. Yüzüne ve vücuduna üst üste yaptırdığı agresif estetik operasyonlar nedeniyle magazin basını tarafından her gün eski fotoğrafları ekrana getirilerek estetik harikası başlıklarıyla acımasızca eleştirilmiştir. Ancak Akkaya, dönemin diğer ünlülerinin yaptığı gibi bu durumu saklamak veya inkar etmek yerine kameraların karşısına dikilerek "param vardı, yaptırdım, çok da güzel oldum" diyerek basının karşısında geri adım atmayan hırçın, dik başlı ve tavizsiz tarzını ilk kez tüm Türkiye'ye net bir şekilde ilan etmiştir. Podyumlarda elde ettiği bu devasa popülarite ve kameraları delen ekran ışığı, onu modellikten oyunculuğa ve ekran sunuculuğuna geçeceği yoğun bir kariyer yolculuğuna taşımıştır. Deniz Akkaya'nın kamera önü oyunculuk serüveni, sanılanın aksine büyük rollerle değil, daha yolun en başında 1996 yılında Hemşehrim dizisinde aldığı çok ufak bir rolle başlamıştır. Oyunculuğa bu küçük adımla ısınan Akkaya, hemen ardından 1997 yılında Bu Sevda Bitmez dizisinin kadrosunda boy göstermiştir. Bu çıkışının hemen ardından 2002 yılında Haldun Dorman gibi dev isimlerle Yeşil Işık filminin kadrosunda yer almıştır.
2003 yılına gelindiğinde ise Akkaya'nın kariyeri hem televizyonda hem sinemada adeta zirve yapmıştır. Ünlü model bu yıl ilk olarak Kerem Alışık ile başrolü paylaştığı dönemin büyük bütçeli işi Şarkılar Seni Söyler dizisiyle televizyon dramalarında adından söz ettirmiş, ardından da Yılmaz Erdoğan'ın Türk sinema tarihine geçen başyapıtı Vizontele Tuğba filminde Deniz karakterine hayat vermiştir. Hırsını ve projelerini büyütmeye devam eden Akkaya, 2004 yılında Türkiye'nin ilk modern gençlik korku filmlerinden Okul filminde Alev öğretmeni canlandırmış, yine aynı dönemde televizyon ekranlarına dönerek Metropalas dizisinde rol almıştır. Hiç de fena değil. Sinema yolculuğunu ara vermeden devam eden Akkaya, 2007 yılında ise geniş kitlelere ulaşan popüler komedi serisi Maskeli Beşler Kıbrıs filminde kamera karşısına geçmiştir. Sinema ve dizi dünyasındaki bu maceraların ardından kariyerinde uzun süre televizyon programları ve sunuculukla ilerleyen ünlü model yıllar sonra setlere geri dönmüştür. Düşündün mü acaba 20 yaşında bir kız ne yapar hayatta? Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde popüler sinema serisinin devam halkası olan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminde Nilüfer karakterine hayat vererek beyaz perdeye dönüş yapmıştır. Bu projenin peşinden sinema çalışmalarını sürdüren Akkaya en son kadrosunda yer aldığı Kasada Parti sinema filmiyle kamera karşısına geçerek oyunculuk serüvenini devam ettirmiştir. Oyunculukla eş zamanlı olarak televizyon sunuculuğunda da yürüyen Akkaya, ekranlar için birbirinden tamamen farklı konseptlerde birçok programa imza atmıştır. İlk olarak Türkiye'ye podyum kültürünü şekillendiren Top Model Türkiye yarışmasını sunmuştur. İlerleyen dönemlerde kadın odaklı sohbet programı Altın Kızlar'ın kadrosunda yer alan Akkaya, büyük bir fiziksel ve estetik değişim formatı olan Deniz Akkaya ile Yeniden Ben programını hazırlayıp sunmuştur. Televizyon dünyasındaki gelişmeleri yorumladığı Aramızda Kalmasın ve ünlülerin kılık değiştirerek insanları şaşırttığı eğlenceli formatıyla dikkat çeken O Bana Çok Benzer yapımlarının yanı sıra yemek kültürüne yönelik Elimin Lezzeti yarışmasında da sunucu olarak boy göstermiştir. Ancak onun bu aralıksız ve soluksuz profesyonel üretimi tam anlamıyla çalkantılı, kontrolünü kaybetmeye son derece meyilli ve adliye koridorlarını mesken tutan magazinsel kimliğiyle sürekli bir yarış halinde olmuş ve zamanla tüm bu mesleki başarılarının tamamen gölgede kalmasına yol açmıştır. Çünkü Deniz Akkaya, sakin bir iş hayatıyla ve sanatıyla yetinmek yerine girdiği her polemiği, yaşadığı her ilişkiyi bir güç savaşına ve yıkıcı bir krize dönüştürerek magazin manşetlerini tek başına kaosa sürüklemeyi bir yaşam tarzı haline getirmiştir. İlk büyük magazinsel fırtına, film setindeki rol arkadaşı ve dönemin en hırçın şovmeni Okan Bayülgen ile yaşadığı yüksek gerilimli, yıpratıcı aşkla kopmuş, bu çalkantılı ilişkinin bitişinin ardından hayatına giren iş insanı Murat Aslan'dan ağır fiziksel şiddet görmüştür. Kulak zarı patlayacak derecede darp edilen Akkaya, bu olay karşısında dönemin diğer sinen ünlü figürlerinin aksine susmayı kesinlikle reddederek darp raporu almış ve konuyu adliyeye taşıyarak basının gündemine oturmuştur. Bu sarsıcı travmanın ardından hayatına giren iş insanı Efe Önbilgin ile yaşadığı fırtınalı birliktelikten ise 2009 yılında kızı Ayşe dünyaya gelmiş. Ancak çift hiçbir zaman evlenmediği için doğumun hemen ardından yıllarca sürecek olan velayet, nafaka, icra ve haciz savaşları patlak vermiştir. Önbilgin'in alkollü bir şekilde Akkaya'nın evinin kapısına dayanması, kızının velayetini almak için açtığı davalar ve Akkaya'nın bu süreçlerde sergilediği hırçın tavırlar basının ana gündem maddesi haline gelmiştir. Tüm bunlar yaşanırken Türk magazin tarihinin en sert ve en uzun soluklu hesaplaşmalarından biri Selin Ciğerci ile arasında patlak vermiştir. Kriz, Selin Ciğerci'nin yurt dışında taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklaması üzerine Akkaya'nın bir televizyon programında bu durumu sert ifadelerle eleştirmesiyle başlamıştır. Akkaya, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre taşıyıcı anneliğin suç olduğunu savunarak konuyu bir sosyal sorumluluk ve hukuk savaşına çevirmiş, ancak üslubunu giderek sertleştirerek Selin Ciğerci'nin geçmişine, kimliğine ve evliliğine yönelik ağır ithamlarda bulunmuştur. Bu süreçte ikili canlı yayınlarda çok sert bir şekilde karşı karşıya gelmiş, karşılıklı hakaretler ve suçlamalar havada uçuşmuştur. Selin Ciğerci, Akkaya hakkında avukatları aracılığıyla hızlıca bir koruma ve tedbir kararı aldırmıştır.
Devlet net şekilde kuralları çizmiştir. Ben de sadece bunları söyledim. Benim kişisel bir olayım olamaz. Ancak hırçın ve geri adım atmayan tarzıyla bilinen Akkaya, mahkemenin verdiği konuşma yasağı ve uzaklaştırma kararlarını hiçe sayarak sosyal medya hesaplarından ciğerciye yönelik sert ithamlarına ve paylaşımlarına aralıksız devam etmiştir. Mahkeme kararına açıkça muhalefet etmesi ve yasağı delmesi nedeniyle hukuk engeline takılan Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevine girmiştir. Parmaklıklar arkasından çıktıktan sonra da öfkesi dinmeyen ünlü model Selin Ciğerci ve o dönemki eşi Gökhan Çıra hakkında iddialarını sürdürmüş, bu dava süreci ikilinin yıllarca adliye koridorlarında, tazminat davalarında ve ceza mahkemelerinde karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Bu büyük krizin yanı sıra meslektaşı Ayşe Hatun Önal ile podyum arkasında başlayıp ekranlara taşınan en büyük top model Kim kavgaları, şarkıcı Nihat Doğan ile katıldığı canlı yayında birbirlerine ettikleri galis küfürler ve hakaretler, Mehmet Ali Erbil ile girdiği ihtarname savaşları da onun adını adliyeden bir an olsun düşürmemiştir. Hatta hızını alamayarak ünlü modacı Hakan Akkaya ile birlikte sunduğu moda programında canlı yayında kavga ederek stüdyoyu basmış, trafikte polislerle ehliyet ve alkol tartışmalarına girmiş ve geçmişe dönük yaptığı açıklamalarda Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili çok konuşulan iddiaları ortaya atmıştır. Gençlik yıllarında bu yapının kendisini de tuzağa düşürmeye çalıştığını, arkasındaki tehlikeli ağları, parayı ve popüler kızları nasıl devşirdiklerini korkusuzca ekranlarda anlatarak bu suç örgütüyle de açık bir polemiğe girmiştir. Bu bitmek bilmeyen deşifre etme, kavga etme ve hırçınlık enerjisi podyumları bıraktıktan sonra onu kaçınılmaz olarak televizyon ekranlarının en kırıcı, empati yoksunu ve sert magazin yorumcusu haline getirerek kamuoyunda büyük tepki toplamasına neden olmuştur. TV8 ekranlarında yayınlanan Bunu Konuşalım, ardından çok izlenen Duymayan Kalmasın ve son olarak Söylemezsem Olmaz programlarında yorumculuk koltuğuna oturduğunda, geçmişte kendisini hırpalayan magazin sisteminin bizzat acımasız bir parçası haline gelmiştir. Bu programlardaki sivri dilli, suçlayıcı ve agresif yorumları sebebiyle Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile eski manken arkadaşlarıyla şarkıcı Reyhan Karaca ve yeni nesil sosyal medya fenomenleriyle peş peşe davalık olarak haksız duruma düşmüştür. Mahkemelerin kendisi hakkında verdiği uzaklaştırma ve yayın yasağı kararlarına ben her zaman doğruları söyleyeceğim diyerek uymadığı için adaleti yanıltma ve hakaret suçlarından yeni zorlama hapis cezalarına çarptırılmış, defalarca cezaevine girip çıkmış ama hırçın üslubundan ve tavrından asla vazgeçmeyerek hukuki krizlerini derinleştirmiştir. Hayatı boyunca pek çok skandala karışan ve adliyeleri mesken tutan Deniz Akkaya, karakterindeki o en büyük zaafı, kontrolsüz öfkeyi ve çalkantıyı ise kızı Ayşe'nin büyümesiyle birlikte kendi evinin içinde büyük bir aile içi şiddet skandalına dönüştürmüştür. 2024 yılında ergenlik çağındaki öz kızının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve kendisini saatlerce balkona kilitlediğini iddia ederek bu mahrem aile sırlarını, kriz anlarını feryat figan sosyal medyada ifşa etmesi toplumdan devasa bir kınama almıştır. Öz kızını tüm ülkenin önüne atması nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Akkaya'nın bu hamlesinin ardından kızı devlet korumasına alınmış ve sonrasında babasının yanına gönderilmiştir. Polisi çağırmak zorunda kaldım. 1 saat 45 dakika burada ben savaş verdim. Bu paylaşımlar üzerine bakanlık harekete geçti. Genç kız devlet koruması altına alındı. Bu sarsıcı aile trajedisinin yarattığı psikolojik çalkantı henüz tam anlamıyla geçmemişken, takvimler içinde bulunduğumuz 2026 yılını gösterdiğinde Deniz Akkaya'nın hayatı sinema filmlerini aratmayacak yeni bir polis skandalıyla sarsılmıştır. Medyaya yansıyan gelişmelere göre Akkaya, Kocaeli'deki bir arkadaşının evine misafir olarak gitmiş bir süre sonra arkadaşının taleplerine rağmen evden ayrılmayı reddetmesi üzerine taraflar arasında büyük bir anlaşmazlık çıktı. Arkadaşının durumu emniyet güçlerine bildirmesiyle adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Akkaya misafir olarak kaldığı evden çıkarıldı ve taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Yaşanan bu son olay, onun doğum anından başlayıp podyum dünyasına, sinema setlerindeki rollerinden ekranlardaki kavgalarına, Selin Ciğerci ile girdiği hapisle sonuçlanan hukuk savaşlarına ve nihayetinde polisle karşı karşıya geldiği bu son ana kadar hiçbir zaman sakinleşmeyen, hatalarıyla ve agresif yapısıyla kendi hayatını kaosa sürükleyen çalkantılı öyküsünün en net göstergesi olmuştur.